Dünya cayır cayır yanarken Avrupa'nın bir buz kütlesine dönüştüğünü hayal edin. Kulağa bir bilim kurgu filmi gibi geliyor, değil mi? Ama bilim dünyası şu an tam da bu felaket senaryosunu, yani Atlantik devri daim akıntısının çöküşünü tartışıyor. Eğer bu devasa okyanus akıntısı durursa, Londra, Berlin ve Varşova için eksi 40 dereceler yeni normal olabilir. Hazırsanız Avrupa'nın en büyük kabusuna, yeni buzul çağı riskine yakından bakalım. Peki küresel ısınma nasıl olur da bizi dondurur? İşte doğanın inanılmaz paradoksu burada devreye giriyor. Atlantik devri daim akıntısı aslında devasa bir taşıma bandı gibi çalışıyor. Meksika körfezinin sıcak sularını alıp Avrupa'nın kapılarına kadar getiriyor. Avrupa'nın bu kadar yaşanabilir olmasını işte bu sıcak su kaloriferine borçluyuz. Ancak bir sorunumuz var. Grönland'daki buzullar hızla eriyor. Okyanusa karışan devasa miktardaki tatlı su bu sistemin motorunu bozmak üzere. Bilim insanları uyardı. Bu dev akıntı yavaşlıyor ve kritik eşiğe her zamankinden daha yakınız. Eğer sistem çökerse kuzey yarımkürede kışlar uzayacak. Tarım durma noktasına gelecek ve Avrupa Sibirya soğuklarıyla baş başa kalacak. Bu sadece bir sıcaklık düşüşü değil, bildiğimiz medeniyetin donması demek. Okyanuslarımızın derinliklerinde dünyadaki yaşamı bildiğimiz haliyle değiştirme gücüne sahip gizemli ve görünmez küresel okyanus akıntıları bulunur. Bunlar birbirine bağlıdır ve dev bir taşıma bandı gibi birlikte çalışarak oksijen, yaşam, ısı, tuz ve besinleri mavi gezegenimizin etrafında kusursuzca dolaştırır. Küresel iklimi düzenleyen bu sistemler çoğu zaman iklim tartışmalarında geri planda kalan gizli kahramanlardır. Ta ki bir şey ters gidene kadar. Bu akıntı sistemlerinin belki de en etkilisi dünyanın iklim sisteminin temel taşlarından biri olan AMOC'tur. Atlantik Meridyen Devrilme Dolaşımı. Bilim insanları bunun sadece yavaşlamakla kalmayıp 2026 gibi erken bir tarihte çökebileceği konusunda uyarıyor. Daha önce de olmuştu fakat yaklaşık 10.000 yıldır gerçekleşmedi. Bu sefer büyük fark şu: biz buradayız. Peki yaşamı bu kadar değiştirebilecek bir şey nasıl olur da fark edilmeden gözümüzden kaçabilir? En kötü senaryo gerçekleşirse dünyadaki yaşam ne olur? Bu videoda yüzeyin altında neler olduğunu birlikte keşfedelim. Oldukça yoğun bir konu değil mi? İçinde bulunduğumuz yıl 2026. Amok çöküşü. 2004 yapımı Yarından Sonra filmine ilham veren olaylardan biri olsa da bunun hemen olacak gibi hissettirmemesi normal. Bu konuda çok fazla haber ya da aciliyet hissi yok. Hatta pek çok kişi Amok'un adını bile duymamıştır. Görülemeyen veya doğrudan ölçülemeyen bir güçle ilgili sorunlardan biri de bu olabilir. Bazı bilim insanları daha da ileri giderek 1950'den bu yana en az %15 zayıfladığını ve son 1000 yıldaki en zayıf seviyesinde olduğunu öne sürüyor. En büyük ipucu ne mi? Kuzey Atlantik üzerinde beliren büyük bir soğuk bölge. İlginçtir ki son yaklaşık 20 yılda dünyanın geri kalanı ısınırken soğuyan tek yer burası. Sebebi tahmin edebilir misin? Evet, Amok'un yavaşlaması. Amok'un temel görevlerinden biri ısıyı gezegen genelinde taşımaktır. Bu dünyanın en büyük ısı taşıma sistemlerinden biridir. İnsanlığın kullandığı enerjinin yaklaşık 50 katına eşdeğer enerjiyi taşır. Bu aynı anda çalışan 1 milyon elektrik santralinin ürettiği enerjiye denktir. Bu yüzden yavaşladığında o bölge soğur. 2021'den beri Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli genel değerlendirmesi bu yüzyılda çöküş eşiğinin aşılma ihtimalinin %10'dan az olduğu yönündeydi. Ancak Ekim 2024'te 15 ülkeden 44 iklim bilimci riskin bugüne kadar büyük ölçüde hafife alındığını ve sanılandan daha yüksek olabileceğini belirten açık bir mektup yayımladı.
Nature Communication dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma ise 1870'e kadar uzanan deniz yüzeyi sıcaklığı verilerini analiz ederek AMOC'un 2025 ile 2095 arasında çökebileceğini tahmin etti. Peki hangisi doğru? Bu sorunun cevabını bulmanın zamanı geldi. AMOC'un ne olduğunu, nasıl çalıştığını, geçmiş buz çağlarını, nasıl evrimleştiğini, çökerse ne olacağını ve belki de en önemlisi ne zaman ya da gerçekten çöküp çökmeyeceğini inceleyelim. Bir şeyi neden çalışmadığını anlamanın en iyi yolu önce onun ne olduğunu anlamaktır. Yaşamı bildiğimiz haliyle değiştirebilecek bu görünmez güç aslında ne yapıyor? Hepimizin tek ve devasa bir su kütlesiyle birbirimize bağlı olduğumuzu unutmak kolaydır. AMOC, okyanuslarımızın tek bir bütün halinde kalmasına yardımcı olur. Adeta dev bir karıştırma kabı gibi. Su, ısı, besin, çözünmüş gazlar ve mikroskobik yaşamı akıntılar yoluyla dünya genelinde taşır. AMOC, girdaplar dahil karmaşık akıntı sistemlerinden oluşur. Atlantik boyunca uzanan dev bir dikey döngü oluşturur. Haritaya serilmiş dev bir spagetti parçası gibi görünürdü. Akıntı türleri farklıdır. Kıyıya yakın gelgit akıntıları, rüzgarın etkilediği yüzey akıntıları ve yüzeyden deniz tabanına kadar uzanan yavaş akıntılar. En çok ilgilendiğimiz sonucularıdır. Bunlar tuzluluk ve sıcaklık değişimleriyle oluşur. Bu sürece termohalin dolaşım denir. Termo, sıcaklık, halin tuzluluk demektir. AMOC bu küresel taşıma bandının bir parçasıdır ve Atlantik boyunca suyu kuzeyden güneye ve tekrar kuzeye taşır. Yüzeyde sıcak suyu kuzeye götürürken derinlerde soğuk suyu güneye taşır. Böylece soğuk enlemlere ısı ve besin ulaştırır, karbonu da okyanus derinliklerine aktarır. Süreç Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarında başlar. AMOC'un parçası olan Gulf Stream, Florida Boğazı'ndan Newfoundland açıklarındaki Grand Banks'e kadar sıcak su taşır. Oradan Kuzey Atlantik akıntısı Avrupa'ya ve Norveç denizine doğru ilerler. Bu sıcak su Grönland ya da Antarktika yakınlarındaki kutup altı bölgelere ulaştığında hem soğur hem de yoğunlaşır. Deniz buzu oluşurken tuz suyun içinde kalır. Bu da suyu daha yoğun yapar ve 2-3 kilometre derine batmasına neden olur. Sonra bu su güneye doğru taşınır. AMOC'taki devrilme işte buradan gelir. Bu süreç okyanus havzası boyunca dikey bir dolaşım yaratır. Su sonunda tekrar yüzeye çıkar. Isınır ve döngü tamamlanır. Evdeki kalorifer sistemine benzer. Her saniye yaklaşık 17 milyon metreküp suyu kuzeye taşır. Bu da yaklaşık 7.000 olimpik havuza eşdeğerdir. Aynı zamanda 1.2 petawatt ısı taşır. Bu dünyadaki enerji üretiminin yaklaşık 100 katıdır. Tüm bunlar küresel iklimin düzenlenmesi için kritik önemlidir. Bu sistem ne kadar etkileyici olsa da oldukça yavaş çalışır. Bir su kütlesinin bu döngüyü tamamlaması yaklaşık 1000 yıl sürer. Ve daha da yavaşlamaya tahammülü yok. Ne yazık ki sorun da burada, çünkü gerçekten yavaşlıyor gibi görünüyor. Ama neden? Devam etmeden önce bir şeyi netleştirelim. AMOC, Atlantik Okyanusu'nda çalışan dev bir okyanus dolaşım sistemidir. Gulf Stream ise Atlantik Okyanusu'nda bulunan güçlü ve sıcak bir okyanus akıntısıdır. AMOC ile Gulf Stream sıkça karıştırılır. Gulf Stream AMOC'un kendisi değil, onun bir parçasıdır. AMOC'un onsuz çalışamayacağı bir organ gibi Florida ucundan doğan bu hızlı ve sıcak akıntı, ABD ve Kanada'nın doğu kıyısı boyunca ilerleyip Avrupa'ya doğru gider. Batı Avrupa'nın normalde olacağından çok daha sıcak olmasını sağlar. Örneğin İngiltere, ekvatora Kanada'nın soğuk bölgeleriyle benzer uzaklıkta olmasına rağmen daha ılıman bir iklime sahiptir. Sıcak su akıntısı olmasaydı İngiltere en az 3-4 derece daha soğuk olurdu. Avrupa'nın iç kesimleri ise en az 10 derece daha soğuk olurdu. Bu akıntı adeta hızlı bir otoyol gibidir. Güney Atlantik'ten kuzeye ilerleyen
sıcak suyun amok içindeki yolculuğunun bir bölümünü oluşturur. Otoyol sona erdiğinde su daha küçük rotalarla yoluna devam eder. Atlantik boyunca ilerlerken buharlaşma yoluyla ısı kaybeder. Geride daha soğuk ve tuzlu su kalır. Bu su sonunda Kuzey Atlantik'in daha tatlı sularıyla karşılaşır. Sıcak su akıntısı büyük dairesel akıntılar ve güçlü rüzgarların oluşturduğu dev bir sistem sayesinde meydana gelir. Biz günlük hayatımıza devam ederken dünya değişti. İklim değişikliği artık uzak bir korku değil. Artık açık ve güncel bir tehdit haline geldi. Eskiden jeolojik zaman ölçeklerinde gerçekleşen şeyler şimdi bizim yaşam süremizde çözülmeye başlıyor. Biz dönüm noktası kuşağıyız. Bizden önce normallik vardı. Bizden sonra ise potansiyel bir kaos olabilir. İklim değişikliğinin kimsenin durduramayacağı kontrolden çıkmış bir canavara dönüşmesini engelleyecek, frene basmak bizim görevimiz. İnsan uygarlığının geleceği onu nasıl şekillendireceğimize bağlı olacak. Küresel ısınma, gezegende neler olduğunu ve bunu durdurmak için neler yapabileceğimizi gösteren bir yol haritasıdır. Atlantik Okyanusu'nda bilim insanları dünyadaki yaşamı bildiğimiz haliyle değiştirme gücüne sahip devasa okyanus akıntılarını inceliyor. Bilim insanlarının şimdi anlamaya çalıştığı şey iklim değişikliğinin Atlantik Okyanusu suyunu kökten değiştirip değiştiremeyeceği. Eğer zayıflar ya da tamamen durursa bu felaket niteliğinde bir paradoksa yol açabilir. Dünyanın büyük bölümü ısınırken Batı Avrupa'da Arktik kışları yaşanabilir. Bu akıntının gelecekte ne yapacağını tahmin edebilmek için şu anda ne yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Ölçmek, izlemek, modellemek. Bunun insanlık için sonuçları ise son derece derin olabilir. Büyük iklim modellerine göre kuzey yarımküre atmosferinde geniş ölçekli bir soğuma olabilir. Bu da çok soğuk kışlar anlamına gelir. Tarım, mahsuller ve toplum sağlığı üzerinde baskı oluşturur. İronik olan şu ki biz dünyayı fazla ısıttığımız için soğuktan donma riskiyle karşı karşıyayız. Doğa bize açık bir mesaj veriyor. Denge bozulursa kurallar yeniden yazılır. Peki sizce insanlık kendi elleriyle tetiklediği bu yeni buzul çağına hazır mı? Yorumlarda tartışalım. Videoyu kaydetmeyi unutmayın. Çünkü bu kış çok uzun sürebilir.